Afiyet olsun. Patilerimizle biberonu tutuyoruz ama çok heyecanlıyız ya. Hadi. Var yine var, acele etme. En yaramazları bu. Bunu hiç zapt edemiyorum ben. Gel gel. Üstüm başım battı. Temizlik yapacağız şimdi. Tamam işte bu kadar. Fikrik. Aferin işte böyle. Böyle sırayla emziriyoruz eşimle beraber. Afiyet olsun Fikrik. Diğer yaramazlar da burada sıralarını bekliyorlar. Beni yemeye çalışmayın. Hanginizde sıra? En uslumuz da bu kızımız. Çok akıllıdır. Gelir mamasını emer, gezer, ondan sonra gider yatar. Mamalar yendi. Şimdi temizlik zamanı. Hepsi bir de böyle bu şekilde temizlenecek. Güzelce siliyoruz. Şimdi dostlar, anneler bunları yalayarak kendisi yapıyor ama maalesef anneleri olmadığı için o görevi yapmaya çalışıyoruz. İşte temizlendi. Yeni ufakların sesi o. Buraya sarıyoruz hepsini. Ondan sonra da kurutup yerine koyacağız. İşte paketledik. Burada. Hadi sıradaki sensin, gel bakayım. Şimdi sıra bu yaramazda. Güzel bir temizleyelim. Ilık suyla yapıyoruz bunu, üşümesinler diye. İşte hepsi bu şekilde elden geçecek dostlar. Bu da bizim artım portakal. Şu güzelliğe bir baksınlar. Oh oh. Tertemiz olduk. Bebek gibi bakım istiyorlar işte. Ne yapsın garipler. Değil mi? Döbişleri de silelim şöyle, döbişleri. Güzel olduk. Sen nasıl oldun? Rahatladık mı? Bu da en uslu çocuklardan biri. Değil mi? Güzellik. Hamur gibi oldu şu an. Karnı tok. Temizlendi. Siz burada ne yapıyorsunuz? Saklanıyor muyuz? Şimdi ben de kurutmaya başlıyorum. Kuruttuğumuzu yataktan alacağız. Hadi bakayım. İşte bu kadar. Bebişlerimizin karnı tok. Temizlikleri yapıldı. Güzelce. Şimdi dinlenme zamanı. Biraz da yaramazlık yaptılar. Tabii evi de batırdılar bu arada. Değil mi? Şimdi uyku zamanı. Sen burada mı yatmayı tercih ediyorsun? Yatakların altında sıcak su tulumu var dostlar, sıcacık. Orada bunalan buraya çıkıyor. Bakın geliyorlar şimdi. Siz nereye geliyorsunuz? Hı? Biz ne zaman dinleneceğiz? Nasıl Wolf? Bulabildiklerimizi yaşatıyoruz işte. Hep anlattım. Anneleri yok. Olan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşıyorum. İnşallah hayatta tutmak için her şeyi yapıyoruz dostlar. Özel mamalar alınıyor. Özel beslemeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Şöyle. Şunu da göstereyim, yaramaz. Sen ne yapıyorsun orada ya? Hadi bakalım. İyi geceler. Buradaki anneyi maalesef bulamıyoruz. Süt bebişlerimiz evde. Evde bakmaya devam edeceğiz. İnşallah sağdır. Bir an önce getirip bırakırlar. Dediğim gibi büyük ihtimalle kısırlaştırmak için aldılar. İnşallah öldürmemişlerdir. Bakacağız, zaman gösterecek. Eğer buraya getirirlerse biz de yavruları zaten bir hayli büyütmüş oluruz. Tekrar anneleriyle kavuşturacağız. Diğer kızımız buradan ayrılmıyor. Yavrusuyla beraber burada. Bol yemek bıraktık. Kuru mamalarını da yedekledik. Yolumuza devam edeceğiz. Ne yapalım? Ne kadar mücadele edersek edelim dostlar.
Yani insanlar perişan. İnsanlara bakıyorum. Şimdi burada bakın, işte bir aile pikniğe gelmiş. Hocam diyor, ben de kedilere bakıyorum. Size mama alayım diye ısrar etti. Dedim sağ ol, Allah razı olsun. O da kedilere bakıyor. İşte buraya gelirken sağa sola mamalar koyuyormuş. Yani toplumumuzda diyorum ya, çok güzel yürekli insanlar var ama maalesef biraz daha fazla tahminim kötüler var. Baş etmeye çalışacağız. Çocuklarımızın yemeklerini hazırladık. Ben önden yemekleri getirdim. Furkan da kuru mamaları getiriyor. Hani arkadaşlar nerede? Sesleri geldi. Onlar da gelecek şimdi. Hadi bakayım, afiyet olsun. Niye ürkek davranıyoruz ya? Yavrudan beri büyütüyoruz sizi, yaramazlar. Biz çekilelim, hepsi gelsin, karnını doyursun. Görüşmek üzere çocuklar. İşlerinde bazıları yeni dostlar, yeni küpelenip atılmış. Orada kolonun içerisine bolca yemek koyduk. Yine aracın diğer tarafına da yemekler bıraktık. Siz göremiyorsunuz, ben görüyorum. Otların içerisinde de canlar var. Buraya da kuru mamalar yedekledik. Şöyle. İki tarafta da mamaları var. Afiyet olsun. Buradaki anne ve yavruların yemeklerini verdik. Betonu güzelce süpürdük, tertemiz. Üzerine koyduk. İleride çalıların içerisinde bekleyenler var. Orada da kuru mamaları yedeklendi. Değil mi güzellik? Sen neden gelmiyorsun? Bize alışmadın mı daha? İşte dostlar, mamaları da burada. Afiyet olsun. Bu çocuğumuzun sürüsü bir hafta 10 gündür yok dostlar. Başlarına ne geldi bilmiyorum. Maalesef ya korku kaçtılar. 2 tane de yavru vardı, onlar da yok. Biz bu çocuğumuzun yavrularını bilmiyorum nerede. Bunun da yavruları var. Yemeklerini verdik. Kuru mamalar da burada. Görüşmek üzere çocuklar. Bu iki kardeş artık buradan ayrılmıyorlar çok şükür ama beyaz olanı göremiyorum, zayıf canı. Seslendim, inşallah gezmeye gitmiştir. Biz buraya bolca yemek koyduk. Tavamız tamamen yemekle dolu. Kuru mamalarımızı da dolduruyoruz. O tavların içlerine koyacağız. Aç kalmıyorlar. Dediğim gibi beyaz olan inşallah sağdır. Diğer çocuklar da bakın aracın arkasında. Onlar da gelip buradan karnını doyuracak. Bu kızımızı bulduk. Biraz gezmeye gitmiş. Hafif uzaklaşınca sesimizi duyamamış. Biz ona bir konserve açtık. Diğerleri karnını doyurdu. Başında bekliyoruz, iyice yesin. Afiyet olsun. Çocukların yemeklerini verdik. Çok acıkmışlar. Ben her gün buraya geliyorum. Furkan gelemese de dostlar. Hep durum bu. Yeni canlar var. Şu diğer tarafa doğru gittiler. Bir de bu yavruların annelerini göremiyorum. Sanırım onu aldılar. Bakacağız. Olsa buraya gelir zaten. Yavrularını bırakmazdı. Bakacağız. Etrafı kontrol edeceğiz. Bitiriyorlar. Biz tekrar getireceğiz şimdi. İleriden de canlar gelmeye devam ediyor. Burada da yemekler var. Ben de diğer tarafa yemek götüreyim. Her taraf rahat bir yesin. Furkan da o arada buradaki kulübeleri yedeklesin. Yemekleri tekrar doldurduk dostlar. Tamamen iyi. Anne geldi. Demek ki korkup bir yere saklanmış yine. İşte her ihtimali düşünüyoruz. Daha önce yaşadığımız şeyleri de anlatıyorum size. Bizi devamlı takip edip videolar sonuna kadar izleyenler ne anlattığımı çok güzel anlıyorlar. Ama arada bakanlar da bu hoca ne diyor diye düşünüyor olabilir. Çocuklara 2 tabakta yemekler hazırladık. Bolca yemek bırakıyoruz. Her zamanki yerlerine kuru mamalarını yedekleyeceğiz. Şimdi biz gelince biraz çekildiler. Birkaç tanesinde gelmedi. Onlar da gelir sanırım. Karınlarını doyururlar. Bol yemek bıraktık. Afiyet olsun. Sen niye boşa gürültü yapıyorsun? Orada bizi takip eden canlar var. Onlara kızıyor. Kendi bölgenize gidin diye. Bakın aracın arkasındalar. Tamam, onlar gelmez. Buraya hemen yemeklerini hazırladık. Kuru mamaları da veriyoruz.
Onun gürültüsünden canlar biraz huzursuz oldu. İşte burada. Hadi bakayım. Hepinize afiyet olsun. Çocuklara yemeklerini verdik. Şu büyük çocuğu Furkan tutuyor. Biraz huysuzluk yapıyor. Ufakları gelemiyor bakın. Çekingenlik yaptılar. Önce diğerleri bir yesin. Sonra bunu bırakacağız. Gel 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 güzelim. Neyse biz buraya bolca yemek bıraktık. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Afiyet olsun çocuklar. Onlar toparlanmadan biz mamaları hazırladık. Kuru mamalar. Üzerine de birazcık yemek. Değil mi güzellik? Değil mi güzellik? Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Orada da gelenler var. Mamaları da göstereyim ben hemen buraya. Yedekliyoruz şöyle. Kontrolleri de yap. Hadi bakalım. Görüşmek üzere çocuklar. Afiyet olsun çocuklar sizlere de. Buraya da yemekler hazırlandı. Alt kuru mama, üstünde yemek. Gel gel. Ufaklık. İç kesime de kuru mamaları yedekledik. Bakın canlar çıkıp geliyorlar. Hadi gelin bakalım. Gelin. Bir tanesi de orada. Karnını doyuruyor. Ben fazla yaklaşıp rahatsız etmeyeceğim. Ona da afiyet olsun. Devam ediyoruz dostlar. Biz buraya 3 bölümde yemekler ve mamalar hazırladık ama bir hayli kalabalık oldu. Şimdi bir sıra daha çekeceğiz arka tarafa. Hala çıkıp gelecek olanlar var. Onlara da kalsın. Onlar da yesinler. Sakin. Yaramazlık yapmak yok. İşte. Tamam. Bolca yemek ve mama bıraktık. Hadi doyurun karnınızı bakalım. Bu çocuklar bizimle beraber geldiler. Buraya biz hep bahsediyorum. İçeride dişiler var çıkıyorlar diye. Yavruları olma ihtimali yüksek. Kuru mamalarını da şimdi yedekleyeceğiz. Buraya da yemekler bıraktık. Şimdi Furkan o işi halledecek ağacın arkasına. Afiyet olsun. Furkan suları doldurmaya başladı. Çocuklarla da ben oyun oynuyorum. Değil mi oğlum? Şimdi ben de abiye yardım edeyim. Akşam olmadan şu işleri yetiştirelim. Tamam mı? Şöyle göstereyim dostlar. Her şey bitmiş. Bunları defalarca anlatıyorum. Varken de gösteriyorum, yokken de. Yoktu, tamamlıyoruz. Burası da yok. Buraya da dolduracağız. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sularını doldurduk. Mamaları da verdik. Siz de güzelce kavga etmeden karnınızı doyurun, tamam mı? Koca olan da Furkan güreşiyorlar mama koyarken. Buraya bol mamalarını bıraktık. Güzellik. Biz buradayız. Kesiyor bir tanesi. Şimdi diğer tarafa hemen ağaç altlarına geçeceğiz. Onlar buradan sırayla karnını doyurur. Hadi bakayım. Size afiyet olsun. Evet. Tamam. Burada da mamaları var. Değil mi güzelim? Sen biraz geciktin sanki Tülü. Afiyet olsun. Çocuklarımızın yemekleri de hazır. Her zamanki gibi dostlar alta kuru mama, üstüne de yemeklerini doldurduk. Tek basa yesinler. İstedikleri kadar yiyebilirler. Yedek yemeği de yaptık. Onları da sizinle paylaşayım. Hem bu şekilde çevreyi de kontrol etmiş oluyorum. İşte mamalarımız da burada. Devam edeceğiz dostlar. Çocuklarımızın hemen yemeklerini verdik. Bunun altına kuru mama koymadık. Sırf yemek, ekmekli. İşte pizzalar vesaire çok güzel şeyler var içinde. Mağdur olan canlara biraz daha torpil yapıyoruz diyelim. Afiyet olsun. Arada kuru mamalar da yedeklendi. Hemen onu da sizinle paylaşayım. Her yerde böyleyiz dostlar. Önce karnını doyuruyoruz, sonra yedekleme.
Bu yedekleri size örnek olsun diye göstermeye çalışıyorum. Hadi bakayım, güzelce doyurun karnınızı. Yollardan yavru toplamaya devam ediyoruz. Bunu da tek atmışlar. Dün dostlar, bir gün önce yine ana yoldan bu boylarda bir yavru aldık. Şimdi de aynı yerden bir de bunu aldık. İki tarafta da hiçbir şey yok dostlar. Bitirmişler. Kuru mamalar koyduk. Bir kova yemeğimiz var. Onu da bir üst bölgeye çıkartacağız. Çünkü orada anneler, yavrular vesaire kalabalık. Artık size de bir sonra torpil yapacağız. Tamam mı çocuklar? Sakin sakin. Tamam. Hepinize edecek kadar var. Mamaları kontrole geldim. Sen buralarımı sevdin. Güzellik. Hadi yat bakalım. Burada mamalarımız var. Yine otağımızın içerisine yedekledik. Burada da mamalarımız var. Zaten yemliği gösterdim dostlar. Orası da dolu. Sıkıntı yok. Hadi bakalım, görüşürüz. Kendine iyi bak. Güzellik. Gel seni bir seveyim de ondan sonra ben gideyim. Gel seni seveyim, gel seveyim. Çok güzeliz, çok güzeliz. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Yavrulara hemen buraya tabaklarda daha doğrusu yemeklerini verdik. Getirdiğimiz dün yavrulardan biri burada. İşte bir tanesi de burada. Yollardan yavru toplamaya devam ediyoruz. Furkan da hemen oraya kovayı doldurdu kuru mamanın üzerine. Yetişkinler de oradan yemeklerini yesinler. Ondan sonra hemen bir çevre kontrolü yapacağız. Burada yemekler. Burada da yemekler var. Hadi bakayım, afiyet olsun. Yetimlerimiz burada. Suları var. Yemeklerini koyduk. Diğerleriyle de arkadaş olmuşlar. Bakın, yavruların olduğu kulübede sarı anne var. O sahip çıkmaya çalışıyor. Onun yavruları burada. İşte bu üçü. Bunlar artık 3 aylık oldular. Ama oradan ayrılmıyor. Aferin benim kızıma. Yapacağım bu kadar dostlar. Ne diyeyim, tek başına bu kadar olur. Kulübelerin hepsine mamalarımız yedeklendi. Buradaki canlar tok. Suları var, mamaları var. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Görüşmek üzere çocuklar. Bu anneyi sizinle paylaşmıştım dostlar. Orman içerisinde kaçan bir can vardı. Burada besliyorduk. Yavrular da buraya bir yere getirmiş olması gerekiyor diye söylemiştim. İşte yavrularımız burada. Hoş geldiniz. Şimdi bunları doyuracağız. Yola çıkmasınlar. Aracımızda birkaç konservemiz kalmıştı. Hemen oraya açalım, iç kısma. Evet, orada bir yesinler. Ben şu büyükleri bir uzak tutayım. Bebişleri doyuralım. Bakın, annenin sesi içeriden geliyor. İki yavru hemen annenin yanına kaçtılar. Diğer ikisini burada doyuruyoruz. Daha sonra şu ileride çalıların içerisine doğru tabağa iteceğiz. Onlar da oradan yiyecekler. Hoş geldiniz bakalım bu dünyaya niye geldiyseniz. Bahtları açık olsun, ne diyeyim dostlar. Tabağı annenin çıktığı yere koydum dostlar, orman içerisinde bakın. Anne de orada. Yavrusunu birini de oraya getirdim. Diğer yavrular içeride. Anne güzel süt yaparsa yavrulara bakacak zaten. Etrafa her yere kuru mama, su hepsini yedekledik. Şimdi bekliyoruz anne konservenin tamamını yesin. Oraya 3-4 kutu konserve açtık biz. Tam hareket etmeye hazırlanıyorduk. Bu çocuk yeni atmışlar. Bakın, ileride insanların yerleşim yerleri var. Getirip bırakıyorlar. Vatandaş da bir şikayet edecek. Defalarca söyledik. Bu canlıların yeri şehirler değil. Yaşam alanları. Doğal yaşam alanı. Tel örgü kafes de değil, barınak da değil. Şöyle bak, bir deri bir kemik. Kim bilir hangi köyden, ilçeden getirip atıldı. İşte bir tane daha geliyor. Gel evladım, gel. Gel. Buyurun. Biter mi? Köyler, ilçeler işi biten getirir köpeği buraya atar.
Vatandaş şikayet ettiği zaman da köpekler suçlu. Ne yapsın bu garibim? Ne yapsın? Nereye gitsin? Nereye sığınsın? Sizi kendinizi bir düşünün ya insan olarak. Boş verin hayvan sevgisini falan. Bırakın bu işleri artık. Sizi hiç tanımadığınız bir memlekete bıraksalar. Dil bilmiyorsun, yatacak yerin yok, paran yok, açsın. Ne yaparsın? Ya tekrar söylüyorum. Tek çözüm var. Biz bunu yaptık, ortaya koyduk. Doğal yaşam alanları şehrin uzağında, seven gelsin, bu canlar özgür şekilde yaşatılacak. Kulübeler, mamaları, suları oldu mu zaten bir yere ayrılmıyorlar. Ben bunu yıllardır ispatladım. Yerleri bu şehir merkezleri değil. Şimdi bu can aç kaldığında birisi hoş der, biri tekme atar, biri taş atar. Ondan sonra da bu hayvan kendini korumak için sürü oluşturur. İlk gelen insana saldırır. Bu da bir gerçek. Kendinizi koyun. Ben olsam benden aynısını yaparım. Herkes beni itip kakarsa bu diğer canlardan korktu. Yanıma 2-3 arkadaş buldum mu bana kafa tutanı hesabını sorarım. Bu iş böyle. Hadi çocuklar afiyet olsun. Burada mamaları var. Buraya da koyduk. Görüşmek üzere. Nasıl seviniyorlar. Evet. Bu çocuklarımıza da bolca yemek bıraktık. Şimdi hemen mamaları yedekleyelim. Ben suları bir kontrol edeyim. Gel sen de gel. Çekinme. Yaramaz. Gel güzellik gel. Afiyet olsun. Bakın her zamanki yerlerine mamayı götürüyor. Bakın şurada kabımız var. Sanırım bitmiş. Evet. Tamam. Mama işi de tamam. Görüşürüz çocuklar. Afiyet olsun. Çocuklarımızın yemeklerini verdik. Bir sürü can var dostlar burada. Korkma kızım, korkma. Tamam. Bakın şurada ağaç altlarına gizlenenler de var. Gel senin iki kardeşin nerede? Nereye gittiler? Anneleriyle de gitmiş olabilirler. Bunlar Çamlık dediğimiz bir yaşam alanımızda, kulübelerimizin olduğu bölgedeydi dostlar. İşte bahsettiğim şey olay bu. Oraya yeni canlar atılınca bir sürü 10-15 tane bu sürü buraya inmek zorunda kaldı. Afiyet olsun. Biz kuru mamalarını yedekliyoruz. Sularını da dolduracağız. Sorun çözülecek. Evet. Evet. 2 yere de kuru mama yedekledik. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Burada duruyoruz. Bakın. Of. Bir deri bir kemik. Of. Gel evladım. Gel. Korkma. Berbat duruyor. Şurayı da göstereyim size. Bak yolun kenarına kovayı koymuşlar, önüne bir avuç mama. İstersen yaklaş Furkancığım. Evet, bu ikisini bırakıp gitmişler. Ücra bir köşe. Kimsenin gelip geçmediği bir yer. İncecik hayvanı şu ikisini bırakıp gitmişler. Buna insan psikolojisi nasıl dayansın? Yaklaşır mısın? İyice yaklaş. Şuraya bir bakar mısınız? Sırf kemik ya. Sırf başka hiçbir şey yok. Şuna bakın. Bu şekilde bu hayvan yolun kenarına atılır mı? Biz şimdi burada bırakamayız vicdanen. Gel evladım. Tekrar yukarı çıkacağız. Çocuğumuzu bir kulübenin üzerine aldık. Bonca konserve yemek var. Karnını güzel bir doyursun. Şöyle yakından bir göstereyim dostlar bakın. Görüyor musunuz? Sadece kemik. Bunlar da bizim baktıklarımız. Yani ben kızmakta haklıyım dostlar. Kimse bir şey söylemesine gerek yok. Biz ne yaşadıklarımızı biliyoruz. Bizim gibi birçok kişi de belki yaşamıştır.
Dediğim gibi zamanı geldiğinde daha çok şey anlatırım. Hadi afiyet olsun. Artan tabağı aşağıya indirdim. Yavrular, yetişkinler hepsi yesin bitirsinler. O kabı yıkayıp su dolduracağız. Şimdi çevreyi geziyor. Şu hala bakın ayakta zor duruyor hayvan ya. Hiç mi bir lokma ekmeğiniz yoktu verecek size Allah yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaç açsın. Şu bu nedir ya? Yani bir insan evladı da mı görmedi? Değil mi dostlar? Şuna bak. Korkma öyle, korkma. Hadi gez bakalım sen. Gel oğlum. Gel bakalım. Korkma, korkma. Korkuyor baksanıza bana sarılıyor ama ne yapayım evladım. Alışana kadar buradayız. Onu da kulübesine mama yedekledik. Dediğim gibi şimdi kabada su dolduralım. Buradan ayrılmasın. Gel, gel, gel. Yeni getirdiğimiz çocuğumuz bakın orada yavrularla oynuyor. Işıklarımız da yandı. Biz de artık evimize gidelim dostlar. Ayakta duracak halimiz kalmadı. Alıştın mı sen bunlara? Aferin sana. Yavrulardan bile korkuyor garibim, ne yapsın? Hadi bakalım, Allah'a emanet olun. Görüşürüz, tamam mı? Buralardan ayrılma. Hilda Özönder ve Suat Özönder'e çok teşekkür ederiz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayrınızı kabul etsin.